Oyuna yeni prestij sistemi geldiğinden beri kupa kasmak aşırı kolaylaştı. İşte bu videoda günde ortalama 5000 kupa kasmak için bilmeniz gereken taktikleri paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk başta şunu söyleyeyim ki kupa sayınız tamamen açtığınız karakter sayınıza bağlı oluyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir karakteri 2000 kupa kasmak mı yoksa 2 karaktere 1000 kupa kasmak mı daha kolay? Cevap tabii ki 2 karaktere 1000 kupa kasmak. Çünkü prestij 0'da rakipleriniz çok kolay geliyor. İşte bu mantığı toplam kupamıza uygularsak ne kadar çok savaşçımız varsa o kadar basit kupa kasabiliriz. Biliyorsunuz eskiden 1000 kupa üstü kasmak bir takımınız olmadan çok zordu. Ancak şimdi randomlarla girerek bile 1000 kupa üstünde kolayca maç kazanabiliyorsunuz. Hatta zaman ilerledikçe daha fazla kişi 2000'er kupalara çıktıkça Prestige 2 kasmak da oldukça kolaylaşacak ve her karakterinizi rahatlıkla 2000 kupa yapabileceksiniz. Taktiklere geçmeden önce bilmeniz gereken bir şey var. O da az önce örneğini verdiğim gibi eğer en hızlı şekilde kupa kasmak istiyorsanız tek bir savaşçınıza değil de her savaşçınıza eşit miktarda kupa kasmanız gerekiyor. Mesela ilk hedefiniz her savaşçınızı 1000 kupaya çıkarmak olsun. Bunu tamamladıktan sonra sonraki hedefinizi her savaşçıyı 1200 yapmak gibi bir şey yapabilirsiniz. Eğer direkt 2000 kupaya giderseniz ve iyi bir takımınız yoksa oldukça zorlanacaksınız ve zaman kaybedeceksiniz. Bunu anladığımıza göre kupa kasmak için en hızlı oyun modu ne? Oyunda oldukça fazla oyun modu var ve hepsinde kupa kasılabiliyor. Çoğu kişinin tercihi hesaplaşma ve savaş topu oluyor fakat bu modlar bazen kupa kasmak için ideal olmayabilir. Mesela eğer 2000 gibi yükseklerde oynuyorsanız hesaplaşmada full takımcılar olacak. Savaş topunda ise karşınıza oldukça zor bir takım gelecek. Bunun için ben size az oynanan ve düzenli kazanabildiğiniz oyun modlarını öneriyorum. Örneğin basket savaşı modunda oyuncular kupa kasmak için değil de eğlenmek amacıyla oynadığı için iyi bir takımla bu oyun modunda her maçınızı kazanabilirsiniz. Ayrıca savaş arenası modu da var. Bu modda ciddi kupa kasan oyuncu sayısı çok bulamazsınız. O yüzden burada da kupa kasılabilir. Ama şahsen benim kastığım ve diğer tüm oyun modlarından daha iyi olduğunu düşündüğüm bir mod var. O da tabii ki Duello. Bu modun size sağladığı çok önemli iki avantaj var. İlki takım arkadaşı derdiniz yok. Yani eğer iyi bir oyuncuysanız burada kaybetmeniz oldukça zor ve iyi karakter seçimleriyle her maçı düzenli olarak kazanabiliyorsunuz. İkincisi de bu mod savaş arenası dışındaki diğer her moddan daha fazla kupa veriyor. Üstüne kazanma serinizi de eklerseniz her maç 20'şer kupa kasabilirsiniz. Ek taktiklere geçecek olursak biliyorsunuz son güncellemede hücum etkinlikleri geldi ve bunlardan biri de kupaya hücum. Ama çoğunuz bu tuşu yanlış kullanıyorsunuz ve alabileceğinizden daha az kupa alıyorsunuz. Ben size şimdi kupaya hücumu en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Tuşa ilk bastığınızda 20 dakikalığına her maçınız kazanma serileri hariç 2 kat kupa veriyor. Çoğu kişi bunu karakterlerini Prestige 2'ye kasarken kullanıyor ve arada maç kaybedince sürede boşa gidiyor. Bunun yerine eğer hedefiniz maksimum miktarda kupa kasmaksa her zaman yanınızda 2 takım arkadaşınızın olduğundan ve en düşük kupalı savaşçınızla oynadığınızdan emin olun. Bu şekilde 20 dakika boyunca kaybetmeniz sıfıra yakın olacak ve maçları hızlı bitirerek de çok büyük miktarda kupalar kasabileceksiniz. Kupaya hücumunuza son birkaç saniye kaldıysa da her zaman son maçınızı savaş arenası modunda girin. En çok kupayı o mod verdiği için bu şekilde maksimum verimi elde etmiş olursunuz. Videonun başında en yüksek miktarda kupa kasmak için oyundaki her savaşçınızın açık olması gerektiğinden bahsetmiştim. Eğer savaşçılarınız henüz açık değilse veya hesabınızı nasıl maxlayabileceğinizi öğrenmek isterseniz şu anda ekrandaki videoya tıklayarak bu konu üstüne hazırladığım detaylı rehberi izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.